Sesimi gür yapayım. Oo! Oldu. Startı verdik. Kayıtta mıyız? 3, 2, 1. Arkadaşlar beni özlediniz mi? Beni, yiğitinizi. Bir hafta oldu video koymayalı. 7 gün ara vermek zorunda kaldım. Gerçekten işlerim çok yoğundu. Ama sizi her zaman düşünüyordum. Uyurken, yürürken. Yanlış anlamayın. Düşünüyordum sadece. Beni özlediğinizi biliyorum. Duydum, hissettim. Bugün çok güzel bir projeye geldik. Gördüğünüz gibi ağaçların arasından geçiyorum. İstanbul'un merkezindeyiz. Arkadaşlar diyecek ki, Yiğit şehir dışına hiç gelmeyecek misin? Ya bir Antalya'ya gel, bir Bodrum'a gel, Fethiye'ye gel. Baharda geliyorum. Baharda geliyorum, dikkatli olun. Kasıp kavuracağız. Şimdi dikkatim dağıldı bir ya. Arkadaşlar şu anda projenin cadde kısmındayız. Büyükyalı projesindeyiz. Bu proje 2015 yılında başlamış. Bir yıl önce teslim edildi. Şu an hayat başladı. Bütün restoranlar yavaş yavaş açılıyor. Bu arada bugün çok güzel bir gün. Tarih 1 Mart ve restoranlar %50 kapasiteyle İstanbul'da açıldı. Herkesin sevindiğini biliyorum. Şey yapalım, bir caddeyi turlayalım. Ardından deniz manzaralı muhteşem bir daire göreceğiz bugün. 14. katta. Buranın bir tarihi kokusu var arkadaşlar. Bak fark ettiysen taş duvarlara devam etmişler. Her yer taş duvar. Kendini insan şeyde geziyormuş gibi hissediyor. 1700'lerde. 1700'lerde bir residence hayatı. Nasıl olurdu? Kılıçlarla falan. Burada daha önceden fişekhane varmış. Osmanlı Devleti'nde 1800'lü yıllarda burada silah malzemeleri üretiyorlarmış. Ok, yay, fişek vesaire. Günümüzde de artık burada bu proje var. Bu bina var gördüğünüz gibi. Baksana taşlara. Ya yüksek tavan ne kadar güzel. Burayı boydan boya restoran ve mağaza olacak arkadaşlar. Buraya açılıyor mu acaba ya? Bakalım. Yok açılmıyor. Yalnız tavanlar ne kadar yüksek ya. Tavanlar inanılmaz yüksek. İnanılmaz bir şey. Öyle 20 metre falan. Kapalı otoparkımız var. 5-6 katlı. Burada da inşaatı yapan firmanın kendi binası var. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden daireye geçelim. Bu arada çok önemli bir bilgi vereceğim. O önemli bilgiyi de unuttum. Bu proje yaklaşık 110 dönüm üzerine kurulmuş bir proje. 3-4 yıl önce başlamış, 1 yıl önce de yaşam başlamış. Tam 16 tane blok var ve 1550 tane daire var. 3 farklı tipte. Projenin en büyük artısı kendine ait marinası var. Marina yapılacak. Böyle bir üst geçit yapmışlar. Daireden sonra sizi götüreceğim. Yatını çekip direkt daireye girebiliyorsun. Bu İstanbul'da böyle bir proje yok. Böyle bir proje yok. Zeytinburnu'nu bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul'un Avrupa yakasındadır. Denize paralel kısımları aynı Ataköy gibi bir sürü projeyle birlikte değişim geçiriyor, yenileniyor. Oradan bir içeri girelim. Artılarından bir tanesi de Marmara'ya çok yakın. Aynı zamanda da Avrasya Tüneli'ne çok yakın. Buradan hemen Avrasya Tüneli'nden bağlanıp Anadolu yakasına geçebiliyorsunuz. Hani köprü trafiği falan oluyor ya. Marmara'yı da kullanır mısınız? Bilmiyorum. Burası nereye giriyor? Burada da böyle bir maskeleri taktık arkadaşlar. Birlikte keşfedelim gelin. Z katında ana sahne, ana fuaye alanı, Contemporary İstanbul bilirsiniz çok büyük bir sanat galerisi oluyor. Atölyeler var, kafe var, bebek bakım odası, sinema salonu, ikinci sahne otopark. Yani buranın aşağısına doğru kocaman bir yaşam alanı yapmışlar arkadaşlar. Burada ne var? Ana sahne, tiyatro salonu. Wow. Kendine ait bir tiyatro sahnesi var. Ve daha şu anda hiçbir oyun oynanmamış. İlk ben video çekiyorum burada. Çok heyecanlıyım. Şu kapıya bakar mısın? Adeta gerçek bir tiyatro salonu. Buradan böyle devam edelim. Şu tavanları bak arkadaşlar yukarıya kaldırın kafanızı. Her yer ahşap. İnanılmaz. Buradan da arka caddeye çıkış var arkadaşlar. Evet. Siz gelmeden ben önden gidiyorum. Arkadaşlar bu tarafta da sitenin arka kısımdaki blokları var. Toplam 16 blok var dedim ya. Gerçekten büyük bir proje. Burada da taştan bir bina var. Ama ne olduğu hakkında gerçekten bir fikrim yok. Böyle devam ediyor arkaya doğru. Tabii Yiğit Portakal size arka sıralardan bir daire göstermeyecektir diye düşünüyorsunuz değil mi? Beklentilerinizi karşılayacağım. Yani buradan da daire bakmak güzel olurdu ama bizim gideceğimiz daire projenin en ön sırasında deniz manzaralı olan dairelerden. Kendimi şeyde hissediyorum bu arada. Hani böyle bir kaleyi geziyormuş gibi hissediyorum. İnanılmaz bir proje yapmışlar. Arkadaşlar burada da sergi salonu var. Maske çağrışımlar sergisi varmış 15 Şubat 21 Nisan arasında. Aklınızda bulunsun. Kale surlarının içinden girerdi. Adamlar çığırdı falan. Şu an o hissiyatı yaşıyorum. Cüneyt Arkın'a selamlar. Atıl Kurt diyen kimdi? Kara Murat. Atıl Kurt diyen kimdi ya? Atıl Kurt diyen kimdi? Halit Akçatepe. Münir Özkul. Oo, ayna var. Ne kadar yakışıklıyım ya. Tarihi merak ettiğinizi biliyorum çünkü ben de merak ediyorum. Şu avizeye bak. Avizenin güzelliğine bak. Çok şık ve restoranın içinde çok güzel yapmışlar. Ve uzun zamandır görmeye alışık olmadığınız bir şey. İnsanlar restoranda oturup yemek yiyor. Fişekhanenin tarihi nedir? Burası eski askeri bir alan. Askeri bir alan değil mi? Bildiğim kadarıyla tank, palet
Bir bakım yeriydi. Tamam. Palet fabrikasını hatırlamaya çalışıyordum ben de. Aynen burada. Buranın toprağın derinliklerini insan palet Osmanlı parçaları bulursun. Silah parçaları bulursun. Bilmiyorum ama. Çok değişik bir soru oldu bu. Ben sizi de tutmayayım. Biz gezelim biraz daha. İyi çalışmalar. Sağ olun. Asayiş Berkemal. Doğrudur. Güler yüzlü çalışanlara sahipler. Personeller çok iyi. Bu projeden daha çok daire sahibi olanlar tekstil sektöründeki iş adamları. Çünkü biliyorsunuz Zeytinburnu bölgesi Merter'e yakın. Tekstil deyince İstanbul'da sizin de aklınıza o geliyor. Biliyorum değil mi? Senin de aklına o gelir. Merter. Merter'e abi tişört almaya gidiyorum. Merter'e bunu almaya gidiyorum. Tekstil Merter. İş yerlerine yakın olmak isteyen farklı sektörlerden de iş adamları var tabii. Biraz maske açayım. Kimse yok, bir şey olmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda sizin de evinizi çekmemi isterseniz mail atma. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Instagram Portakal Yiğit. Oradan yazın bana. Kolay gelsin. Şimdi gideceğiz. O şık daireyi göreceğiz. Ardından da marinaya doğru yola çıkacağız. Şu ellerime bak. Arkadaşlar biraz ısıtın, gelin beni ya. Çok saçma oldu. Ayıp lan. Dediğim gibi en güzel dairelerden birini göreceğiz. 14. katta. Marinada, o bahsettiğim marinada tam bu hizada arkadaşlar. Bak, daireden çıktın, marinaya gittin, marinadan çıktın, daireye geldin. Yukarıda dairede görüşürüz. Evet, 14. kattayız. Dairenin anahtarları bende tabii ki de. Sanırım şu anahtar açıyor. Evet. Davetsiz misafirler mi var burada? Tamam, ben geldim. Arkadaşlar akıllı ev sistemi var. Daire girer girmez kendini gösterdi. Güvenlikle görüşebiliyorsun. Trafiğe bakabiliyorsun. İstanbul trafiğine. Bak 9 tane cevapsız çağrı, 202 tane okunmamış mesaj var. Burada oturan birisi demek ki çok ünlü, sevilen birisi. Ve daireye giriş yaptık. Evet. İlk dikkatinizi ne çekti? Benim şu deniz manzarası çekti. Bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Ya, deniz ayaklarımın altında. Burası Marmara Denizi arkadaşlar. Şu anda yine çarşaf gibi. Mart ayında hava biraz kapalı ama hava kapalı. Nereden baksanız 35 metrekare civarında bir salon. Gayet geniş ve ferah yapmışlar. Bence güzel. Şu vestiyere bir bakalım. Biliyorsunuz vestiyerleri severim. İçerisinde biraz eşyalar var. Burada da bakın havalandırma sistemini aç, kapa, arttır, ışıkları aç, kapa vesaire bir sürü kumanda koymuşlar. Burada da odanın ısısını görebiliyorsunuz. Şu anda 23,5 derece. 23.5 centigrade degrees. Burası da evin ana koridoru. Hemen burada mutfak var. Gelin mutfağa bakalım. Karşılıklı mutfak dolapları dizilmiş. Dikdörtgen kıvamında şeklinde bir mutfak. Ve buradan yine bu harika deniz manzarasını görebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel ya. Yani şurada bir kahvaltı edersin. Tamam mı? Sabah kahvaltını. Şöyle bir denize bakarsın. Geçen arabalara bakarsın. Fazla da bir şey düşünmezsin. Rahatsındır çünkü zenginsindir herhalde diye düşünüyorum. Zenginlik göreceli ya bence. Dairenin fiyatını da tabii en son söyleyeceğim ben size. Şu dairenin balkonunda bir çıkak. Gelek. Gidek. Evet. Wow. Harika bir manzaraya. Sitenin ortak kullanım alanları aşağıda. Açık havuz var. Bu arada sitede fitness var, sosyal tesis alanları var, açık havuz var, kapalı havuz var. Hepsi faaliyete, hepsi aidiyata dahil olacak. Ve şu manzarayı da görüyorsunuz. Bu bedava. Ama çok güzel ya. Sanki İstanbul'da değilmişim gibi yine burada da. Böyle bir garip bir şey var, havası var. Sevdim ben bu daireyi ya. Keşke param olsa da ben alsam. Yok ki. Vallahi üstümde kalmamış para. Vallahi yok, baktım. Yok yani. Mutfağı inceleyemedik. Bakalım mutfakta neler var. Fırın var. Gaganeo marka. Ankastre ocak var. Yine Gaganeo marka, biliyorsunuz en kaliteli mutfak markalarından bir tanesidir. Miele marka bir çift kapılı buzdolabı. Mutfak güzel. Kullanımı da geniş arkadaşlar. Burada bir yerde şey olması lazım. Bulaşık makinesi. Ama nerede? Bunlardan bir tanesinde. Sizce bu mu? Bu mu? Bence bu tarafta. Hayır. Bu da değil lan. Burada. İşte. Ben biliyordum zaten, sizi kandırdım. Bu da Gaganeo marka arkadaşlar. Para harcamışlar bu daireye. Orası kaçınılmaz bir gerçek. En son kalite markalardan kullanmışlar. Yerler görüyorsunuz, mermer zemin. Tasarımına çok büyük para harcamışlar. Sırf 2 yıl boyunca bir sürü mimarlık firması buranın projesini yapmak için çalışma yapmış ve içinden bir tanesini seçmişler tabii ki de. Biraz daha Amerikanvari bir daire konsepti. Burada bir tane ortak banyo var. Güzel bir misafir banyosu var. Kapısı sürgülü. Böyle çekiyorsun. Lan açamıyorum.
koridora devam edelim. Daire 3,5+1 bu arada. Şimdi odaları gezmeye başlayacağız. Ayrıca bir tane de yardımcı personel odası yapmışlar. Burada bir tek yataklı, banyolu bir yardımcı odası. Böyle bir dairede kalanın genelde bir personeli olur. Burada banyo var, yatak var. Yatılı bakıcı için ideal. Bunun hemen karşısında bir tane oda var. O 3 odadan bir tanesi. Bu bildiğiniz bir oda. Buranın da deniz manzarası hakim. Çocuk odası olabilir, misafir odası olabilir, çalışma odası yapılabilir yine. Gezelim diğer odalara bakalım. Ve daire çok kullanışlı. Hani böyle tek katta bütün odaları yerleştirmişler. Bilmiyorum siz ne düşündünüz ama yorumlara yazın tabii ki de. Burada ortak banyo var. Misafir banyosu. Güzel bir banyo, mermeri, ayna, her şeyi düşünmüşler A'dan Z'ye. Görüyorsunuz kapılar, daire kapıları hepsi orijinal ahşap kapı. Para yani bunlar yani, anlayın yani. Burada da az önceki odadan biraz daha büyük bir oda var. Daire sahibimizin 2 tane çift kişilik yatağı kalmış ama buraya bir çift kişilik yatak ve giyinme dolabı konulabilir. Buranın da yine her zamanki gibi deniz manzarası var. Daireye verilen paranın büyük bir kısmı da zaten kaliteye ve şerefiye ve manzaraya veriliyor arkadaşlar. Evet. Baksana yatağında yattın şöyle deniz manzarasıyla kalıyorsun. Ben vallahi şey yapmam, işi gücü bırakırım burada yatarım ya. Bugün ben niye böyle güçsüzüm ya? Allah Allah. Şınav çekiyoruz o kadar kardeşim. Evet. Master bedroom. Ebeveyn banyolu yatak odası. En büyük oda arkadaşlar. Odaya hoş geldiniz. Burası diğer odalara göre daha büyük. Şu an ilk izlenim o. Buranın kendine ait bir de balkonu var. En son balkona bakarız. Banyoyu da bir inceleyelim. Çift kişilik yatak. Isıtmayı merak edenler oluyorsa onları da söyleyeyim. Isıtma, soğutma. Bunların hepsi gömülü sistemli. Her odanın kendi kontrol mekanizması var. Oradan ışıkları, ısıyı, soğutmayı kontrol edebiliyorsunuz. Arkadaşlar otel konsepti gibi düşünebilirsiniz. Duşun karşısında tuvalet, klozet alanı. Burada da karşısına da duş yapmışlar. Bir duş alanı var. Duş başlığı falan. Hepsi var. Select marka. Güzel. Renk ayarı da güzel. Ya ben böyle daireleri gezdikçe almak istiyorum, yaşamak istiyorum. Bak şunu düşünüyorum. Bir dairede, bir evde ya balkon olmalı ya da bahçe olmalı. Nefes alacak alana ihtiyacı var herkesin. Ne bileyim evde sıkılıyorsun, canın sıkılır, birisiyle tartışsın ya da ne bileyim hava almak istiyorsun. Bak şöyle bir balkona geliyorsun. Küçük, 5-6 metrekare falan ama ne kadar ferah görüyor musun? Hani bir hava aldım, çıktım, bir değişiklik oldu, hemen evin içine gir. Çünkü evin içi 4 duvar, dur sıkılırsın. Bir de şimdi böyle bir balkon, üzerine bir de böyle bir manzara. Daha ne istersin? Ha? Daha ne istersin? Söyle. Şu gördüğünüz bisiklet yolu çok uzun bir bisiklet yolu. Bakırköy'e kadar, Bakırköy'den de herhalde Yenikapı'ya kadar devam ediyor. Yani bisiklet sevmeyi bilenler için ideal bir yer. Bisiklet binmeyi sevenler için ideal bir yer. Buranın devamı da binanın hemen önünde de marina var. Daireyi gezdikten sonra direkt marinaya geçeceğiz. En güzel kısımlardan birisi de o. Marina bu arada yapım aşaması. İstanbul'un içinde böyle bir projeye ait bir üst geçit yapıp ardından da bir marina yapmak. Bu güç gerektirir. Bu projeyi yapanların da güç sahibi olduklarını tahmin edebiliyoruz. İzlenimlerimi söyleyeyim daire hakkında. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yüksek katta olmak güzel bir açıdan. Ferah. 2 tane balkon var kocaman ve dairenin kullanımı çok kolay. Giriyorsun. Salon, oda, banyo. En sonunda da büyük ebeveyn odası. Burayı alacak, kiralayacak kişilere şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. O zaman kendimizi nereye atıyoruz? Marina'ya atıyoruz. Aşağıda görüşürüz. Daireden aşağıya indik. Size havuzu da gösterecektim. Ardından marinaya gidecektik. Fakat ki hava şartları bayağı sağanak bir yağmur yağıyor. O yüzden ben bir havuzu göstereyim size. Kafanızı bu tarafa doğru çevirin. Bu 3 milyon ortak havuzu. Deniz manzaralı. Şu gördüğünüz o üst geçit de siteye ait. Projede yapmışlar. Oradan hemen marinaya ulaşabiliyorsunuz. Marinanın ilk etabı tamamlanmış. Yani bir 2 sene içerisinde orada bir sürü yat olacak. Su kaçtı gözüme. Üst geçide başka dışarıdan bir ulaşım yok. Sadece projede oturan kiracılar ve ev sahipleri varabiliyor. Yağmur altındayım şu anda arkadaşlar. Zor şartlardayım. Kaliteden ödün vermemişler. Paraya kıymışlar yani. Bu arada dairenin fiyatını da söyleyeyim ben size. Kiralık olarak bugün fiyatı 32.000 Türk lirası. Satın almak istediğinizde de 15 milyon Türk lirası verdiğiniz zaman bu daireye sahip olabiliyorsunuz ki ileriki dönemlerde de kira fiyatı ve satılık fiyatı artacaktır diye tahmin ediyoruz. Marinanın olması vesaire. Sağanak yağmur bayağı mahvetmeye başladı bizi. İyice ıslanmaya başladık. Üzülerek vlogu kapatmak zorundayım. Bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın, olur mu? Anlaştık mı? Ne diyorduk biz ya YouTube videosunu kapatırken? Abone olun, yorum yapın, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.